Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Sultanahmet Meydanı'nı yani Osmanlılar'da at meydanı olan, günümüzde park olan ancak Roma döneminde hipodrom olan yaklaşık 2000 yıllık tarihi antik kalıntıları toprağın altından gün yüzüne çıkaracağım. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şu anki hepimizin bildiği gibi Sultanahmet Meydanı'nın 6 metre yerin altında milattan sonra 2. yüzyılda o zamanın Roma İmparatoru olan Septimus Severus ilk hipodromu yaptırıyor. Peki ya Septimus Severus kimdir? Arkadaşlar Septimus Severus Roma döneminden bugüne ayakta kalmayı başaran nadir yapılardan biri olan Adıyaman Kahta ilçesindeki Cendere Köprüsü'nü de yaptıran imparatorun ta kendisidir. Arkadaşlar Septimus Severus hipodromu yaptırmaya başladığında Roma'ya geri dönmesi gerekiyor. Ancak oradan ölüm haberi geliyor. Bu nedenle oğlu Karakal hipodromu tamamlıyor. Roma İmparatoru 1. Konstantin imparatorluğun başkentini İstanbul yaptıktan sonra bu hipodrom büyütülüp imparatorluk arenasına dönüşüyor. Ve bu yapı arkadaşlar o zaman İstanbul'un nüfusu 400 bin iken 480 metre uzunluğunda 117 metre genişliğinde hipodromun 100 bin kişilik kapasitesi var. Yani o zamanki İstanbul'un 1/4'inin sığacağı büyüklükte devasa bir yapı yapılıyor. Şu anki Sultanahmet Camii'nin yapıldığı yerin tam altında Roma dönemindeki ismi ile Palatino Tepesi bulunuyordu. Hatta Osmanlılarda da bu Palatino Tepesi'nin üzerine sadrazam konakları, sarayları yapılmıştır. Bu arada arkadaşlar Palatino Tepesi Romalılar için o zamanki en ünlü yer ya da en işlek bölge için kullanılan ve kentin merkezini oluşturan yere verilen isimdir. Bu Palatino Tepesi'nde imparator halka konuşma yapıyor. Bu sayede İstanbul halkı da imparatoru görmek için bir şans bulmuş oluyor. Hatta bu nedenden dolayı isyanlar hep bu hipodromdan başlamış ve alevlenmiştir. Evet, yanlış duymadınız. Bütün bunlar Sultanahmet Camii'nin altında öylece keşfedilmeyi bekliyor. Hipodromun tam ortasında şu an dikili taşın olduğu hizada Spina duvarı vardı ve üzerindeki bu anıtlar boydan boya hipodromun merkezini oluşturuyordu. Meydanın hemen yanındaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bu antik tribünleri görmeniz mümkün. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şehre bakmak için Ayasofya'nın üzerine çıkıyor ve harap haldeki Roma sarayları kalıntılarını görünce Sadi Şirazi'ye ait o meşhur beyti fısıldıyor. Perdedari mikonet der, kasr-ı kayzer ankebut. Bum nöbet mizeden der, haremi afresiyab. Kaiser'in kasrında örümcek perdedarlık ediyor. Afresiyab'ın sarayında da baykuş nöbet çalıyor. Sultanahmet Meydanı'ndaki en dikkat çekici dikili taş Theodosios dikili taşı, yani bir diğer adıyla Antik Mısır dikili taşıdır. Milattan sonra Roma İmparatoru 1. Theodosios tarafından Mısır'dan getirilerek şimdiki yerine dikilmiştir. Aslında Mısır firavunu 3. Tutmos tarafından yaptırılıyor ve kendi tapınaklarında sergileniyordu. Üzerinde de kendi tanrılarından Ra'nın ve diğer Mısır dinini yansıtan sembolleri görüyoruz. Tam da bu sebeple de Roma İmparatoru 1. Theodosios bir güç göstergesi olarak bu antik sütunu Mısır'dan İstanbul'a şu anki konumuna getirmiştir. Bu işaretli yer Spina duvarının tasviri, ancak en alttaki zemin taşlarını gördüğünüz yer Spina duvarının üst kısmını oluşturan orijinal halidir. Yani hipodromu ortadan bölen o zamanki zeminin asıl gerçek halidir. İki dikili taşın ortasındaki bu gizemli sütun arkadaşlar 22 boğumlu iç içe geçmiş 3 yılanın tasviridir. 17. yüzyılda da bir Yeniçeri ayaklanmasında başlıkları kırılmış. Bu başlardan bir tanesinin çenesi İngiltere'de British Müzesi'nde, hatta çenesinin üstünü oluşturan diğer bir yarısı da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Oradan gerçek halini görebilirsiniz. Ayrıca bu çukurların sütun kısımları Sultan Abdülmecit tarafından açıldı ve biz bu sayede hipodromun asıl zemin kısmını görmüş oluyoruz. Son olarak örme dikili taş olarak da bilinen bu sütun 7. Konstantin tarafından yapılmıştır. Normalde bu sütunun üstü tunçlarla ve çeşitli süslemelerle kaplıydı. Ancak Latin istilasında bu değerli parçaları da üzerinden sökmüşler ve değerli metalleri de erittikleri bilinmektedir. Ayrıca bu sütun Osmanlı döneminde de Yeniçerilerin üzerine tırmanarak çevikliklerini gösterirlermiş. Bu bilgiyi de Osmanlı minyatürlerindeki tasvirlerle doğrulamak mümkündür. Bu duvarın ismi Spendon'dur. Hipodromun arkasındaki bu duvar, yani Spendon
Spendon normalde Ayasofya'ya kadar uzuyor ancak Sultanahmet Meydanı zamanla yükseldiği için oradaki duvar yapı zamanla toprak altında kaldı. Ve alçak olan bu arka kısmında da 2000 yıllık antik Roma kalıntısı olan hipodromun gerçek halini görmüş oluyor. Aynı zamanda burası üst kısmını da göstermektedir. Bu duvarın da geri kalanı toprak altında keşfedilmeye bekliyor. Şu anda Spendon duvarının altında Osmanlıların yaptığı çeşmeyi görüyoruz. Ancak günümüzde kullanılmamaktadır. Spendon arkadaşlar Romalıların hipodromun uç kısmına verdikleri isimdir. Bu Spendon'un içerisinde Romalılara ait odalar ve odalarda da o zaman kullandıkları malzemeleri depolayıp kullanıyorlardı. Sol üstteki yapı şu anda okul ancak Osmanlı'da dönem dönem burası silah yapım yeri ya da hastane gibi çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kullanılmış. Hatta arkadaşlar yine Roma döneminde bu Spendon'un içerisini sarnıca dönüştürmüşler ve su kaynağı olarak da kullanılmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.